biliyorsunuz ki ben bu yolculuğuma Mısır'dan başladım, Kahire'den başladım ve Cape Town'a kadar geldim. Yani bir ucundan bir ucuna geldim kıtanın. Gerçekten bunu yapmayı çok istiyordum ancak yapabilir miyim? Hani yapamaz mıyım? Kafamda bir sürü soru işareti vardı tabii. Ve şu anda buradayız yani. Bir de bakalım burada neler oluyor. Her yerde bir şey var ya şu anda. Geleneksel Afrika müziği yapıyorlar zannedersem. Şöyle göstereyim bakın. Çocuklar da geçmişler. Gerçekten dağlar çok farklı bir manzara katıyor şehre. Hem denizin hem de dağların bir arada olduğu şehirler zaten ayrı bir güzel oluyor. Bir hayalim Rio de Janeiro'yu görmekti. Bir hayalim de Cape Town'u görmekti. İkisini de gerçekleştirdim yani bugün itibarıyla. Şu manzarayı görmeyi şehrin içerisinden, sokaklardan, binaların arasından gerçekten çok istiyordum. Ve çok merak ediyordum yani şu olayı. Çok güzel oldu. Herkese yeni bir videodan selamlar, günaydınlar dostlar. Saat şu anda bakıyorum 4:22. Yani bayağı bir erken, daha gece etraf aydınlanmadı ve ben yola koyuluyorum. Şu anda ben Güney Afrika'nın Johannesburg şehrindeyim. Tekrardan buraya geri dönmüştüm geçen videoda hatırlarsanız. Ve şu anda buradan uçakla ben Cape Town'a doğru yola koyulacağım. Gerçekten Güney Afrika'da en çok merak ettiğim yerde ve büyük ihtimalle ülkenin en güzel şehri, en güzel doğanın olduğu yerlerden bir tanesi. Çok merak ediyorum. Burada çok güzel bir ailenin yanında kaldım 2 gün boyunca. Video çekme fırsatım olmadı. Harika bir Türk aile beni burada ağırladılar. Şimdi buradan eşyalarımı alıp yola koyulacağım. Havanın soğuk olduğunu bu arada tahmin edebilirsiniz şeylerden. Çantalarımı alacağım şimdi. Ve Cape Town'a doğru yolculuğum başlayacak. Havalimanına gidiyorum. Yaklaşık 1 saat sonra, 1,5 saat sonra uçağım var. Cape Town yolculuğu başlıyor bakalım. Ve dostlar an itibariyle Johannesburg'un uluslararası havalimanından selamlar. Her ne kadar uluslararası bir havalimanı olsa da burası, ben tabii iç hatlarda bir uçuş gerçekleştireceğim. Şöyle bakıyorum, restoranlar falan var yanımda. Kafeterya tarzı yerler var. Benim tabii bunlarla bir işim yok şu anda. Uçağımın girişine son 20 dakika falan kaldı. Havalimanı kaldığım bir yer çok yakındı ama hızlıca gelelim istedik. O yüzden gelirken çok fazla çekim yapmadım. Çok fazla çekim yapma şansım olmadı. Şimdi buradan uçağımın kapısına doğru gidiyorum dostlar. Birazdan büyük ihtimalle uçağa artık girişimi gerçekleştireceğim ve Cape Town'a doğru 2 saate aşkın bir yolculuk yapacağız. Sonunda artık Cape Town'u görme vakti geldi. Neyse durumlar bu dostlar. Çok da uzatmayayım ben. Uçağımın kapısına atayım kendim dediğim gibi ve yolculuğumuz başlasın birazdan. Evet şimdi hızlı bir şekilde uçağımızın içerisine doğru geçiyoruz. Ve Cape Town yolcusu kalmasın dostlar. Yolculuğumuzdan itibariyle başlıyor. Ben ortadayım ama zaten dışarısı pek gözükmüyor şu anda. Dışarıda 6 derecelik falan bir hava var. 2 saate aşkın bir yolculuk olacak. 1 saat 10 dakika kadar sürüyor galiba Cape Town. Cape Town'da görüşmek üzere. Bana iyi yolculuklar dileyin. Ve sonunda herkese Cape Town'dan selamlar dostlar. An itibariyle Cape Town havalimanındayım. Havalimanına indik. Hızlı bir şekilde havalimanının içerisine geçtik. Dışarıda aslında uçaktan inerken etrafı çekecektim ama o kadar çok kontrol vardı ki herkes tuhaf tuhaf elinde kameraya bakıyor. Dedim riske girmeyelim şimdi, bir de gözaltına falan alınmayalım burada. Geldik. Görüyorsunuz birçok yere uçuş var. Victoria şelalelerinde bile
uçuş varmış burada. O dikkatimi çekti. Sonunda artık Cape Town'dayız. Ülkenin ikinci büyük şehri burası. Aynı zamanda yasama başkenti. Devasa bir havalimanı yer almakta burada da. Çok fazla burada havalimanında oyalanalım istemiyorum. Dışarı çıkıp kendim bir taksiye atayım ve hostelime geçeyim istiyorum ve ardından da biraz dinlendikten sonra şehri keşfetmeye başlayalım istiyorum. Cape Town benim tüm Afrika kıtasında en çok merak ettiğim yerlerden bir tanesiydi. Sonunda geldiğim için çok heyecanlıyım açıkçası. Neyse, bir an önce dışarı atalım bakalım kendimizi şu havalimanından. Ve şimdi şöyle bir taksiye atladım dostlar. Yaklaşık 6-7 dolar gibi bir fiyata şehir merkezindeki hostelime kadar gidiyorum. Bu şekilde ilerliyoruz şu anda. Dışarısı fena soğuk ama bir camı açıp göstermeye çalışacağım. Çünkü çok güzel bir dağ manzarası var. Cape Town dağ manzaralarıyla meşhur bir şehir. Muhteşem gözüküyor ya karşımızda. Galiba çok az da olsa Masa Dağı belli oluyor. Ve çevresindeki dağlar da harika duruyor ya. Bu arada şu anda gideceğim mesafe havalimanından şehir merkezine yaklaşık olarak 19 kilometre falan ve bu mesafe bile 132 randa tekabül ediyor. Yani o da ne yapıyor? Tam alta karşılığını yazarım ama büyük ihtimalle 6,5-7 dolar gibi bir şeye tekabül ediyor. Bu kadarını hesaplayabiliyor en azından şu anda. Bence çok çok iyi. Yani havalimanından şehir merkezinde bu fiyata gidebiliyorsunuz. Havalimanındaki taksiler de 200 rand civarıydı. Yani o da 11-12 dolar gibi bir şeye tekabül ediyor. Yine uygun açıkçası. Yani Güney Afrika'daki taksi fiyatları gerçekten çok çok uygun ya. Bu açıdan ülke beni sürekli şaşırtıyor. Bu tarz uzun mesafeleri bile bayağı uygun fiyatlara gidebiliyorsunuz bu ülkede. Şöyle bir manzarayı göstermek istiyorum bu arada. Rengarenk evler var ve muhteşem bir dağ manzarası var. Çok uzaktayız şu anda. O yüzden bilmiyorum ne kadar belli oluyor ama gerçekten çok güzel duruyor ya. Yani Cape Town'a girdiğiniz direkt olarak o dağların heybetiyle belli oluyor resmen. Masa Dağı da biraz gözüküyor şu anda. Bu dağın tepesine kadar teleferiklerle çıkabiliyorsunuz ya da bu dağa hiking yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok merak ediyorum. Güney Afrika'da kurulan ilk şehir burası. Neler yaşayacağız bu şehirde, neler başımıza gelecek birlikte göreceğiz. Şu an öyle bir manzara var ki anlatamam ya. O dağlar ve şehir o kadar güzel birbirine kavuşuyor ki burada. Muhteşem duruyor. Şehrin merkezine doğru geldik sayılır şu anda dostlar. O tarihi şehir merkezine giriş yapıyoruz. Güney Afrika'da kurulan ilk şehir. O yüzden çok güzel bir tarihi dokusu olduğunu da söylüyorlar buranın. Sokakları, çevreyi gerçekten çok merak ediyorum ya burada. Büyük binalar çıkmaya başladı bu arada. Ve dostlar herkese Cape Town sokaklarından selamlar. Sokaklar, çevre, her şey bayağı farklı duruyor. Direkt hostelimin olduğu bölgeden dışarıya attım kendimi ve çevreyi beraber bir keşfedelim istedim. Hey guys. Güney Afrika deyince benim aklıma ilk gelen yer hep Cape Town'du. Hatırlarsınız belki Güney Afrika'da yapılan 2010 Dünya Kupası vardı. Ben de o zaman 10 yaşındaydım ve belki de Cape Town'u ilk kez o zaman görmüştüm ve inanılmaz merak etmiştim. Yani o dağ manzaraları, okyanus manzaraları, işte stadyumda vuvuzelalarla müzik yapmaları falan acayip hoşuma gitmişti. Hem o kültür farklılığı hem buranın doğası acayip merak ettiğim bir yerde o zamandan beri, yani çocukluğumdan beri hep gelip görmek istediğim bir şehirdi burası. Şu anda bulunduğumuz yer şehrin merkezi olarak geçiyor. Günlerden pazar olduğu için şu anda etraf bayağı bir sakin. Çevrede binalarda hem Hollanda hem de İngiliz esintisini görebiliyorsunuz fazlasıyla. Böyle modern binalar var ama biraz tarihi esintiler de var o binalarda. Gerçekten güzel duruyor ve
Açıkçası Johannesburg'tan sonra herhalde bir de pazar günü olduğu için olsa gerek bayağı sakin geldi yani etraf. Şu anda çok ciddi bir sakinlik var sokaklarda. Bu bölge biraz daha sıkışık gibi geldi benim gözüme böyle. Çok bina yani. Etrafınızda her yerde binalar var. Sokaklar biraz daha dar gibi. Belki biraz daha eski bir yerleşim yeri olduğundan olabilir. Ama şehirde gezilecek, ziyaret edilecek gerçekten çok güzel yerler var. Yani belki de turizm açısından Güney Afrika'da göreceğiniz en güzel yer olabilir. Zaten turistlerin çok büyük çoğunluğu buraya geliyor yani ülkede. Thank you. Thank you. That's okay. No, thank you. Thank you. Bro, thank you. Böyle de bir sorun var yani. Bak adam takıldı peşime. Maalesef ki yani Güney Afrika'nın her yerinde bunu görebiliyorsunuz. Ancak Cape Town'da güvenliğin daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bu şehrin güvenlik açısından diğer şehirlere nazaran çok daha iyi bir durumda olduğunu söylüyorlar. Etraf, binalar, çevre çok farklı duruyor ya. Yani farklı bir ülkeye gelmiş gibi hissediyorum kendimi resmen. Johannesburg'a göre burası bayağı farklı geldi gözüme. Hemen şurada çok güzel bir katedral, kilise gözüme çarptı. Bir yakından görmek istiyorum şu binayı. Hangi yılda yapılmış, ne zaman yapılmış çok fazla fikrim yok. Çünkü şehirde o sömürge döneminden kalma çok fazla bina yer almakta. Bakar mısınız mesela? Devasa bir katedral. 1700'lerin sonlarında inşa edilmiş bir katedralmiş bu arada. Büyük ihtimalle Hollandalılar tarafından yapılmıştır. Bu arada maalesef ki böyle bir sıkıntı var yani ülkede. Her yere yürümemeniz gerekiyor. Ben şu anda bir heyecanla çıktım. Bayağı etrafı geziyorum ama çok da her yere girmemeniz gerekiyor. Hemen arkada şurada çok güzel bir dağ manzarası var bu arada. Yani Cape Town'un olayı gerçekten dağlar ve okyanus manzarası. Biliyorsunuz Ümitburnu burada Cape Town'da yer alıyor. Cape Town'a çok yakın bir mesafede. Zaten bu yüzden bu şehir tarih boyunca çok önemli bir şehir olmuş. Önce Hollandalılar 1652'de gelmişler buraya. Sonrasında İngilizler gelmişler. Uzun yıllar ülkenin bağımsızlığına kadar uzanan süreçte İngilizler kalmışlar. Ve bugün halen daha çok önemli bir ticaret merkezi. Ülkenin ikinci büyük şehri ama en önemli turizm merkezi ülkenin. Çok ciddi bir gelir elde ediyorlar buradan. Turizm geliri. Bugün her ne kadar bu sokaklar sakin olsa da büyük ihtimalle hafta içi tıklım tıklım oluyordur tüm bu bölge diye düşünüyorum. Şu sokaklar, caddeler gerçekten bayağı güzel duruyor ya. Bir karşıya atalım kendimizi. Çok kısa da olsa buradaki binaları, çevreyi biraz göstermek istiyorum açıkçası. Her ne kadar şu an bomboş da olsa bu çevre, biraz o mimarisini görelim istiyorum şehrin. Çünkü gerçekten bence çok hoş bir mimarisi var. Biraz böyle Amerikan vari gibi. O İngiliz esintisini birçok yerde görüyorsunuz ama gökdelenler de var falan etrafta. O yüzden İlginç manzaralarla karşılaşıyorsunuz yani sokaklara çıktığınız anda. Johannesburg'a göre biraz daha o tarihi esintiyi hissediyorsunuz ya. Bu hoşuma gitti yani bu şehirde şu ana kadar. Bu arada şansımıza güneş de dışarı çıktı yani. Bayağı güneşli bir hava var şu anda. Şanslıyız. Derken kaza oluyordu önümüzde. Şu binalara bakar mısınız? Bayağı ilginç binalar var yani. Mimari bayağı birbirine karıştığından, tarihi binalar, modern binalar hepsi böyle birbirine girdiğinden çok güzel manzaralar çıkmış ortaya şehirde. Şöyle bir karşıya atayım ben kendimi. Biraz devam edelim bakalım bu tarafa doğru. Devasa binalar var ya her tarafta. Şehrin düzeni, o sokakların düzeni çok hoşuma gitti gerçekten. Çok sistemli bir şehirde olduğunuzu hissediyorsunuz yürürken. Şehir bölge bölge ayrılmış resmen ve o sokakların arasındaki mesafe vesaire gerçekten çok iyi bir şekilde ayarlanmış. Bunu net bir şekilde
hissedebildim yani. Daha 15 dakika oldu belki de dışarıya çıkalı ama çok net bunu gördüm. Bakın burada bir Starbucks var ve çok güzel bir tarihi binaya yapılmış. Bilmiyorum ne binası burası. Ancak çok net o sömürgecilik döneminden kaldığı anlaşılıyor. Bir sürü mağaza var bu binanın altında bu şekilde ve galiba bu bölgede oteller yer almakta. Bu arada burası bile bomboş çünkü günlerden pazar. Pazar günü deyince bu ülkelerde hayat duruyor. Tüm Afrika ülkelerinde böyle. Pazar günü yaprak kımıldamıyor resmen. İnanılmaz bir sakinlik oluyor etrafta. Şimdi şöyle bir yere geldim ben. Gerçekten bayağı güzel bir bina var. Zaten benim gördüğüm bina da buydu. O saat kulesi gibi dediğim bina buydu. Direkt dikkatimi çekti yani. Şehrin öbür ucundan resmen, caddenin öbür ucundan. Galiba bir otel binası burası. En azından haritalarda öyle gördüm. Şu bina gerçekten farklı bir hava katmış buraya. Ufak bir meydan burası. Şöyle hatta çevremde göstereyim. Şehrin modern yüzüne bakıyorsunuz aslında burada. Bu çevre anladığım kadarıyla hep böyle otellerle kaplı. Bayağı bir otel binası var gibi etrafımızda. Şurada bir yürüyüş yolu gördüm. Galiba sahil kenarına kadar gidiyor bu yol. Çünkü meşhur bir yer var burada, Waterfront diye. Galiba oraya kadar yürüyebiliyorsunuz hemen buradan. Bir bakmak istiyorum mesafe ne kadar. Eğer ki mesafe yakınsa buradan direkt sahile kadar yürürüz belki. Bir okyanus havamızı alırız hazır güneş de çıkmışken. Şöyle bir üst geçitten ben şehrin sahil şehrine doğru yavaş yavaş ilerliyorum. Şehirdeki en meşhur noktalardan bir tanesini göreceğiz aslında. Zaten benim gitmek istediğim bir yerde ancak kaldığım bölgeden bir 40 dakika falan yürüme mesafesindeydi. O yüzden şimdi gitmem diyordum ama tam denk geldi yani. Bakın bu arada birisi hemen burada sokak müziği yapıyor. Biraz dinleyelim. Tekrardan bir karşıya atalım kendimizi. Şehri yürüyerek keşfediyoruz resmen. Ya gerçekten çok merak ediyorum bu şehri. O yüzden yürüyerek bayağı bir etrafı göreyim, size de olabildiğince göstereyim istiyorum. Merak ettiğim yerlere gireyim, ne bileyim o sokaklarını ilk günkü haliyle ben nasıl deneyimliyorsam size de aktarayım istiyorum. Benim için bir özelliği de şu anda Cape Town'un dostlar. Biliyorsunuz ki ben bu yolculuğuma Mısır'dan başladım, Kahire'den başladım ve Cape Town'a kadar geldim. Yani bir ucundan bir ucuna geldim kıtanın. Gerçekten bunu yapmayı çok istiyordum. Ancak yapabilir miyim? Hani yapamaz mıyım? Kafamda bir sürü soru işareti vardı tabii. Ve şu anda buradayız yani. Bu arada buralar bile kapalı gibi ya. Apple Store falan var mesela. Bunlar bile kapalı gibi. Enteresan yani. Pazar günü olunca gerçekten hayat duruyor ya. Çözemedim yani. Neresi açık, neresi kapalı gerçekten çözemedim şu anda. Şunu bir göstermek istiyorum size. Şurası bir okul binasıymış. Burada yer alan okulmuş mesela. Waterfront School diye yazıyordu üzerinde. Ya şu binanın güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok hoş duruyor. Bu arada tiyatroymuş aynı zamanda. Burası özel bir alan. İçeriye giriş yapamıyorsunuz. Galiba site gibi bir yer ama binalar direkt dikkatimi çekti ya. Gerçekten çok güzel duruyorlar. Yani şu mimari gerçekten çok hoşuma gidiyor. O şehirde her şeyin iç içe olması çok güzel. Birkaç gün büyük ihtimalle ben buna şaşırmaya devam ederim yani. Burada kaldığım süre boyunca herhalde bayağı bir fotoğraf video çekerim diye düşünüyorum. Şöyle bir yer gördüm bu arada. Kanal District olarak geçiyormuş burası. Yani kanal bölgesi diye çevirebilirim herhalde.
Ortadan bir su kanalı geçiyor bu şekilde ve etrafında restoranlarla, kafelerle falan doldurmuşlar buranın. Halka açık bir yer, direkt girip yürüyüş yapabiliyorsunuz. Az önce o gösterdiğim okulun hemen yan tarafı aslında. Venedik tarzı bir şey yapmışlar yani bayağı burada. Şehrin içerisine doğru gidiyor gibi burası. Enteresan. Galiba biraz daha şehrin böyle zengin bölgesindeyiz. Varlıklı bölgesindeyiz şu anda. Güvenlik anlamında hiçbir problem yok gibi ve etraf gerçekten çok güzel. Bilmiyorum, belki de ben Cape Town'dan beklentimi yüksek tuttuğum için de şu anda her şey güzel geliyor olabilir. Çünkü gerçekten burası en çok merak ettiğim yerlerden bir tanesiydi Afrika'da. Bu arada galiba şurada ördekler var. Vahşi hayvanlar çıkabilir yazısı vardı az önce. Vahşi hayvan da ördekmiş herhalde. Çevre gerçekten çok güzel. Bakın o az önce bahsetmiş olduğum vahşi hayvan çıkabilir, sizi ısırabilir yazısı. Burada kanalda tekne turları da yapabiliyormuşsunuz. Hatta ufak böyle ne diyeyim botlar var. Pedal çevirerek kullandığınız, adını unuttum, Türkçesini unuttum. Kanolar falan var. Böyle tam aslında hafta sonu insanların vakit geçireceği bir yere benziyor ama pazar günü olan herhalde kimse yok yani etrafta. Burası bile bayağı sakin. Bu arada şöyle çok güzel bir park alanına geldim. Karşımızda yemyeşil tepeler var. Şurada Masa Dağı'nı görüyorsunuz hemen. Etrafımız resmen dağlarla çevrili. Burada kaykay yapıyorlar. Bütün gençler toplanmış resmen. Hemen şurada basketbol oynayanlar var. Onlara doğru da yaklaşacağım. Tam böyle insanların hafta sonunu geçirdiği bir yere benziyor yani. Şehrin o atmosferi çok hoşuma gitti ya. Yani gerçekten farklı bir havası var. Bir de ben de galiba şehrin tam böyle güzel kısımlarını buldum yani gelir gelmez. Bakın burada bu arada bisikletle de ne diyeyim aynı şeyi yapıyorlar yani, bisikletle sürüyorlar burada parkurda. Manevralar yapıyorlar. Şurada basketbol oynayanları bir göstermek istiyorum. Eski basketbolcu olarak. Seviye bayağı yüksek bu arada. İyiler yani, gerçekten iyiler. Beklediğimden çok daha iyi çıktılar yani. Basketbolda o kadar iyi olacaklarını beklemiyordum. Evet, ben buradan da kaçayım yavaş yavaş. Bir Amerikan vari bir havası var ya şehrin gerçekten. Yani Johannesburg'la çok farklı gibi geldi. Çok fazla insan yok etrafta. Çok böyle sosyalleşemiyoruz, konuşamıyoruz insanlarla ama büyük ihtimalle ilerleyen videolarda bayağı bir insanla tanışacağız. Şimdi şöyle kaldığımız yerden keşfetmeye devam edelim istiyorum bu bölgeyi. Bu arada çok güzel bir manzara var ya. Arkamızda Masa Dağı, gökdelenler, ne bileyim güzel mimaride binalar. Modern bir Venedik görüntüsü var yani resmen. Tüm bu bölge waterfront olarak geçmekteymiş bu arada. Gerçekten bayağı büyük bir alanmış. Ben ufak alışveriş merkezi tarzı bir yer zannediyordum ama bayağı böyle içerisinde oteller, restoranlar, ne bileyim bu tarz bölgeleri falan barındıran bir yermiş. Nereye doğru gidiyorum çok bilmiyorum. Ben de açıkçası tamamen doğaçlama geziyorum şu anda. Bir okyanusun kenarına doğru bir gidelim istiyorum. Galiba orada güzel eğlence merkezi tarzı bir yer var. Bir o çevreyi de görelim istiyorum beraber. Pazar günü herhalde şehirde gezilecek en güzel yerlerden bir tanesidir diye düşünüyorum burası. Bu arada şunu göstereyim. Hemen şurada Ferrari'nin bir şubesi yer almakta. İleride Audi, burada ise Mercedes-Benz'in bir şubesi yer alıyor. Yani büyük ihtimalle şehrin bayağı elit bir bölgesindeyiz şu anda.
Masa Dağı'nın manzarası, bambaşka bir hava katmış bu bölgeye. Hemen yanımızda bir tersane var. Halen daha gemilerin bakım ve onarımlarını yapıyorlar anladığım kadarıyla. Ve bu çevreyi de tam ona göre yapmışlar. İleride meşhur bir saat kulesi varmış zannedersem ve artık denizin de kıyısına geldik sayılır. Bu çevreyi merak ediyorum. Biraz gezip görmek istiyorum açıkçası. İlerliyoruz bakalım. İnanılmaz bir sessizlik var ya. Buralarda bile yani bu kadar sakinlik olmasına halen daha alışamıyorum. Denizin kenarında bu kadar güzel, ne bileyim, restoranların, kafeteryaların olduğu bir yer pazar günü nasıl bu kadar sakin olur? Gerçekten anlamıyorum. Bakın, Cape Town Elmas Müzesi diyor. Biliyorsunuz ki Güney Afrika elmas madenciliğinde gerçekten çok ileri bir seviye. Bunu çok ileri seviyede yapıyorlar. Burada müzede elmasın galiba nasıl işlendiğini vesaire gösteriyorlar. Bilmiyorum şu anda açık mı? Çok fazla müze yer almakta bu arada şehirde. Şehrin her tarafında sanat müzesi, tarih müzesi, ne bileyim kölelik müzesi, işte sömürge müzesi, bir sürü müze var. Yani saymakla bitiremeyeceğim kadar müze gördüm geldiğimden beri. Bu arada galiba en güzel kısmına geldik buranın artık. O meşhur saat kulesi böyle bir yermiş. Bunun tabelasını takip ederek buraya kadar geldim ben. Knock Tower District, yani saat kulesi bölgesi olarak geçiyor burası. Nelson Mandela'nın zamanında hapsedildiği adaya buradan gidebiliyormuşsunuz. Bu bölgeden direkt biletinizi alıp okyanustan sizi onun hapsedildiği adaya doğru götürüyorlar. Bayağı bir yoğunluk var bu arada şu anda. Şöyle bir göstereceğim şu tarafı. Yani insanlar nerede diyordum, meğerse herkes buradaymış resmen. Şuraya doğru çok ciddi bir kalabalık var. Bir eğlence merkezi var zannedersem. Dönme dolapları vesaire görüyorum ve bir müzik sesi geliyor. Eski bir liman bölgesi burası normalde. Ki halen daha gemileri her yerde görüyorsunuz. Ama burayı çok büyük bir eğlence merkezine çevirmişler şu anda. Evet, şöyle bir köprünün üzerinden ağır ağır ilerliyorum bakalım bu tarafa doğru. 2019 yılında açmışlar bu köprüyü. Kanalın üstünden bir eğlence merkezine doğru ilerliyorsunuz bu şekilde. Bu insanlar nerede diye sonunda insanların olduğu yeri bulduk yani. Bütün kalabalık buradaymış meğerse. Şöyle çok güzel bir mağaza yapmışlar burada. Dışarısına heykellerle falan kaplamışlar. Herkes fotoğraf çekilme derdinde. Çok güzel tekne turları yapabiliyorsunuz bu bölgede. Deniz aslanlarını, fokları görebileceğiniz turlara katılabiliyorsunuz. Bu arada bakın, derken müzik başladı bir anda. Tam anlamıyla bir eğlence merkezindesiniz ya. Gerçekten geleneksel Afrika müzikleri de başladığına göre. Burası da o meşhur Masa Dağı fotoğraflarının çekildiği yer anladığım kadarıyla. Masa Dağı, Cape Town, Güney Afrika diye yazıyor hemen burada. That's okay, no worries. Hemen şuradan, şu karenin içerisinden, dikdörtgenin içerisinden Masa Dağı'nın fotoğrafını çekebiliyorsunuz bu şekilde. O meşhur fotoğraf karesine çıktığı yerde burasıymış yani. Sürekli Cape Town diye aratınca görüyordum. Şöyle göstereyim manzarayı da tekrardan. Çok güzel bir marina alanı var burada. Ve Masa Dağı'nı çok net bir şekilde karşınızda görüyorsunuz. Şöyle Afrika'ya dair geleneksel ürünlerin satıldığı çok fazla mağaza var. Ya tam anlamıyla bir eğlence merkezinde olduğunuzu hissediyorsunuz gerçekten. Oturabileceğiniz çok güzel yerler var ama saat şu anda neredeyse öğleden sonra 4 oldu ve hava çok güzel. Bir saat sonra, 1,5 saat sonra falan da hava kararacak. O yüzden bir yerde oturmayayım dedim. Bir yerde oturup bir kahve içsem mi, bir şeyler yesem mi diye düşünüyordum ama dedim ki günü öldürmeyelim. Şu çevreyi biraz daha bir gezelim. Sonrasında bir de farklı bir bölgeye gidelim buradan. Gerçekten tam böyle karnaval havasında herkes güzel havanın tadını çıkartıyor resmen.
Dostlar devasa bir alan ya. Otellerin olduğu bölüm var. Ne bileyim tekne turu yapabileceğiniz kısımlar var. Her şey düşünülmüş gerçekten. O eski liman bölgesini çok iyi bir şekilde değerlendirmişler burada. Şurada hemen karikatürünüzü yapanlar da var. İlginç bir şey göstereceğim bakın. Elon Musk'ın resmini çizmiş burada abimiz. Kendisi biliyorsunuz Güney Afrika kökenli. Sonradan Amerika'ya yerleşen bir göçmen aslında. Burada da belli ki bayağı popüler yani. Şurada da Nelson Mandela'nın bir çizimi var bu şekilde. Kara kalem. Jeff Bezos. Hatta şöyle göstereyim bakın abimiz bu şekilde çizim yapıyor. Good work. Yeah. I like it. Konsantrasyonunu bozmayalım dedim. Bu şekilde keşfetmeye devam edelim bakalım biz. Hemen şurada bakın canlı müzik eşliğinde insanlar içeceklerini içiyorlar. Kimisi alkol, kimisi normal içeceklerini içiyor. Çok güzel canlı müzik var. Ve şu binaya bakar mısınız? Tamamen tarihi görünümde muhteşem bir yer yapmışlar ya. Ya gerçekten oturup vakit geçirebileceğiniz çok güzel yerler var bu çevrede. Herhalde pazar günü için gelebileceğim en güzel yere geldim yani. Bir de bakalım burada neler oluyor. Her yerde bir şey var ya şu anda. Geleneksel Afrika müziği yapıyorlar zannedersem. Şöyle göstereyim bakın. Çocuklar da geçmişler. Burada yer alan tarihi bir binanın içerisine girdim yine dostlar. Ya da tarihi göründüğü bir bina öyle söyleyeyim. Burayı bir food court'a çevirmişler. İçeride barlar var, işte pizza satan, yemek satan yerler var. 2 katlı böyle çok güzel bir yer ortaya çıkarmışlar. Ve insanların hepsi kendi halinde. Cape Town'da çok fazla beyaz yaşıyor. Buradaki nüfusun %15.7'si falan beyazlardan oluşmakta. O yüzden diğer şehirlere göre biraz daha farklı bir manzara var. Toplum bayağı karışık burada. Malaylar da yoğun bir şekilde yaşamakta. Ve herkes işte böyle farklı milletlerden bir sürü insanı görebiliyorsunuz. Gerçekten şu ortam çok hoşuma gitti yani burada. Bakın mesela şurası bir bar. Hemen şurada insanlar ileride pizzasını yiyor. Gelip deniz manzarasına karşı alkol de alabilirsiniz, yemek de yiyebilirsiniz. İnsanlarla sosyalleşebilirsiniz. Gerçekten harika bir yer ortaya çıkarmışlar ya. Thank you. Bakar mısınız mesela şurada müziğin tadını çıkartıyor insanlar. Girdiğim binayı da şöyle göstereyim. Market Cape Town diye geçiyor. Time Out Market Cape Town. Ben Cape Town'u keşfedeceğim diyordum ama resmen şehrin tek bir bölgesini keşfettik yani. Bu videoda farklı yerlere gideyim diyorum ama yürüdükçe sürekli buranın farklı kısımlarını görüyorum ve resmen buradan ayrılamadım yani şu anda. Galiba buradan bir yerden gelmiştim ben. Artık sonuna geldik ki bu bölgenin. Aslında gerçekten gez bitirebileceğiniz bir yer değil. Çok güzel bir eğlence merkezi yapmışlar buraya. Liman bölgesine. Şimdi bir klasik arkadaşlar. Uygulamadan taksi çağırdım. Burada Bolt uygulaması var, Uber var, işte bir sürü taksi uygulaması var. $2,5 karşılığında biraz daha böyle lüks bir araç çağırdım. Çünkü 15 dakika falan alıyordu. Bir şey atlamışım ben. Johannesburg'la burasının arası neredeyse 1500 kilometre. Johannesburg'da hava saat 5 civarında kararıyordu. Çünkü bayağı kuzeyde kalıyor, yukarıda kalıyor. Burası ise ülkenin güneyinde kaldığından burada hava saat 6'da kararıyormuş. Yani muhtemelen bir 45-50 dakikalık fark var. Saat 4.30 oldu neredeyse. Güneş hala bakıyorum hani tepede değil ama çok aşağıda da değil. Güneş hala batmaya yakın değil yani. Sonra bir baktım gün batımına daha burada 2 saat var neredeyse. Yani bayağı bir vakit varmış ama neyse artık taksimizi çağırdık. Yeni fark ettim. Aracımız geldi sayılır. $2,5 karşılığında buradan şimdi farklı bir bölgeye gidiyoruz. Şehrin gerçekten çok güzel bir kısmını gördük. Muhtemelen bir sonraki videoda şu Masa Dağı'nın tepesine çıkacağız. Oraları da size göstermek istiyorum. O çevreyi görmeyi gerçekten çok istiyorum.
güzel bir giriş yaptık bence Cape Town'a. Önümüzdeki videolarda güzel bir şekilde buraları keşfetmeye devam edeceğiz. Evet, bizim araç geldi. Şununla gidiyoruz abi. Şaka gibi ama. Şöyle geçelim. Hello. Evet, şimdi aracın içerisine attık kendimizi. Garip. Ülkede taksi ucuz olunca dostlar, çok uygun fiyatlara böyle arabalarda öyle gidebiliyorsunuz yani. Güzel, bayağı bir seçeneğiniz var. Yol manzaralarını göstermeye çalışacağım giderken şimdi. Çok güzel manzaralar var. Cape Town'u hep merak ediyordum. Merak ettiğim kadar da varmış yani gerçekten. Güzel bir ilk gün oldu benim için. Pazar günü ne yapacağım diye düşünüyordum. Çok güzel bir gün geçirdim yani. Aslında çok yorgunum ama böyle bir yere gelince insanın enerjisi yerine geliyor gerçekten. Evet, bu şekilde ilerlemeye başladık. Ülkenin beyazlarının en çok yaşadığı yerlerden bir tanesi Cape Town dostlar. Belki de en çok yaşadığı şehir bile olabilir. %15'e aşkın bir beyaz nüfusu var. Ve etrafı görüyorsunuz. Gerçekten burada ayrı bir lükslük var ve deniz olması bambaşka bir şey katmış buraya. Çevre, etraf gerçekten güzel. Tabi bu bulunduğumuz bölge şehrin muhtemelen en lüks kısımlarından bir tanesidir. Tek bir şirkete ait zannedersem tüm bu bölge ve çok güzel. Her şeyini yapmışlar. Restorandan otellerine kadar her şeyi ayarlamışlar. Ama güzel bir yerden başladık yani keşfetmeye. Şimdi bir sonraki durağımıza doğru gidiyoruz bakalım bu şekilde. Bu arada şu manzaraya bakar mısınız ya? Gerçekten dağlar çok farklı bir manzara katıyor şehre. Hem denizin hem de dağların bir arada olduğu şehirler zaten ayrı bir güzel oluyor. Bir hayalim Rio de Janeiro'yu görmekti. Bir hayalim de Cape Town'u görmekti. İkisini de gerçekleştirdim yani bugün itibarıyla. Şu manzarayı görmeyi şehrin içerisinden, sokaklardan, binaların arasından gerçekten çok istiyordum. Ve çok merak ediyordum yani şu olayı. Çok güzel oldu. Ve yakında tepeden de göreceğiz bu şehri. Dağların tepesinden de nasıl bir manzara olduğunu çok net bir şekilde göreceğiz. Toros gidiyor bu arada. Şu etrafa bakar mısınız bu arada? Rengarenk bir hal aldı. Geldiğimiz bölgeden kaynaklı olarak. Şu sokakların güzelliğine bakar mısınız dostlar? Muhteşem bir görüntü var ya. Ve şimdi dostlar, şu geldiğim yerin güzelliğine bakar mısınız? Burada çok güzel bir semte geldim. Burası bayağı turistik bir yer. Çok meşhur bir yer. Sebebi ise şu görmüş olduğunuz rengarenk evler. Camiden de anlaşıldığı üzere burası bir Müslüman mahallesi. Hatta bakın şurada Free Palestine yazılarını da görebiliyorsunuz. Evler rengarenk. Zamanında burası bir Hollanda sömürgesiyken Hollandalılar 1760'lı yıllarda buraya Güneydoğu Asya'dan Malezyalı Müslümanları getiriyorlar. Ebra. Buraya Malezyalı Müslümanları getiriyorlar ve Malezyalı Müslümanlar köle olarak, işçi olarak burada kullanılıyor uzun bir süre. Ve o insanlar bu bölgeye yerleşiyorlar. Sonrasında onlar özgürlüğünü aldıktan sonra bu bölge onların işte ettiği dekorlarla, onların mimarisiyle bambaşka turistik bir yer haline alıyor. Bugün günümüzde şehrin en meşhur noktalarından bir tanesi burası. Bakar mısınız şu evlere, çevreye? Müzeler var burada, ne bileyim sanat galerisi tarzı yerler var. Hemen şurada mesela bir cami daha gözüme çarpıyor. Böyle rengarenk, çok ufak bir bölge aslında. Gezebileceğiniz birkaç sokak var burada bu şekilde ve Masa Dağı'nın eteklerinde bir bölge direkt. Benim kaldığım yer hemen şurada aşağıda. Buraya 6-7 dakika yürüme mesafesinde. Gerçekten bayağı yakın bu arada. Bakın yine şuralarda da hep Gazze'ye destekçi insanlar duvar grafitileri yapmışlar. Bir iki tane Türk işletmesi de var bu arada ama bayağı yoğun gibi şu anda. O yüzden çok durmayacağım buralarda, rahatsız etmeyeyim insanları. Buradan sonra anladığım kadarıyla bu sokak bitiyor. Biraz çevresini yürümeye çalışacağım ben buranın. Açıkçası çok beğendiğim bir yer oldu. Kendine özgü bir mimarisi var. Şehir zaten genel olarak bayağı kendine özgü yani. Bölge bölge ayrılmış böyle.
Bu olay çok hoşuma gitti gerçekten. Zaten şehrin kendine özgü manzarası var. Bunun yanında bir de kendine özgü planlaması, mimarisi olunca yani tadından yenmiyor. Gerçekten ortaya çok farklı şeyler çıkmış. Neyse ben şöyle bir geri döneyim dostlar. Bu çevre sokakları gezelim. İyice bir görelim, etrafa bakalım. Şimdi kaldığım yerden şu sokakları keşfetmeye devam edeyim ben. Az önce şurada yukarıdaydım hemen. Dedim bir de aşağıdan yukarıya doğru çıkalım. Tam böyle otantik bir havası var buranın. Bu arada Türk bakkalı varmış arkadaşlar. Türk süpermarketi varmış ya. Elimde kamerayla gitmek istemiyorum direkt insanlara. Rahatsız etmek istemiyorum. Zaten çalışıyorlar. Şimdi kamerayı seven var, sevmeyen var. O yüzden sokulmuyorum direkt. Ama şurada işim bitirmez bir gidip bakacağım neler var, neler satıyorlar diye. Yaklaşık 8 aydır Afrika'dayım. Bayağı bir özledim haliyle Türk yemeklerini. Çok yakında geri döneceğim. Ama burada ne bulabilirsem deneyeceğim yani. Johannesburg'da şanslıydım bu açıdan. Çok güzel bir Türk'ün yanında konakladım. Video gelmedi beraber ama olsun. Vaktim çok kısıtlıydı zaten orada. Çok kısa bir süre kaldım. O yüzden maalesef video çekme fırsatımız olmadı. Bu arada nefes nefese kaldım yani. Sokaklara bakar mısınız? Dağa doğru çıkıyor resmen. Çok güzel bir manzara var ya şuraya doğru. Bakın yine Free Palestine. Her yere insanlar Filistin'e destek mesajları yazmışlar. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Duyurmaya çalışıyor en azından seslerini. Bo Kap bu arada bu bölgenin adı dostlar. Büyük ihtimalle Malezyalıların taktiği isimdir. Bugün 325 bin civarında Malay yaşamaktaymış tüm Güney Afrika'da ve bunun 170 bini burada Cape Town'da yaşıyormuş. Tabi bu rakamlar yaklaşık rakamlar. Daha fazla ya da daha az olabilir şu anda. Şu yokuşa bakar mısınız ya? Bizim Balat vari bir yermiş. İstanbul'da Balat vardır. İstanbul'da yaşayanlar ya da gitmiş olanlar bilir. Aynı böyle Balat'a benziyor. Cami de tam böyle bu evlere yaraşır bir renkte olmuş yani. O kadar güzel duruyor ki bölgenin camisi. Şuna bakar mısınız? Çok güzel duruyor ya. İnanılmaz kozmopolit bir yapısı var ya Cape Town'un. Yani gelir gelmez bunu hissettim. Daha önce çok duymuştum. Burada çok fazla beyazın olduğunu, Müslümanın olduğunu, ne bileyim Malayların olduğunu falan ama tabii duymakla deneyimlemek ayrı şeyler. Gelince çok net bir şekilde hissettim bunu direkt. Siyahi nüfus bayağı azaldı. Malezyalılar, Malaylar var. Yani Asya kökenli insanlar var. Lübnanlılar var. Çok küçük bir azınlık dahi olsa buraya daha önce ticaret için gelmişler ve kalmışlar. Hintliler var. Keza Hintli Müslümanlar var. Hint diyorum ama ben bunların bir kısmı aslında günümüz Pakistan'ından, zamanında Pakistan, Hindistan bir olduğundan hepsi Hindistan'dan gelmişler ve sorduğumuz zaman aslen Hintliyim diyorlar ama aslında Pakistan bölgesinden gelen de çok fazla insan var. Çok fazla milletin bir arada yaşadığı bir ülke Güney Afrika ve Cape Town gerçekten apayrı bir seviyedeymiş. Bu arada güzel bir bina gördüm yine. Şöyle göstereyim. Mimari olarak da bayağı farklı bir seviyede ya burası. Hatta şöyle bir gidelim. Yukarıya doğru çıkayım ben. Şurada bir yerde de artık videoyu bitirelim dostlar. Açıkçası benim keyif aldığım bir gün oldu. Bir günümü sizlerle paylaşmış oldum. Pazar günü olduğundan çok bir şey göremedik yani. Ama Cape Town benim hayallerimden bir tanesiydi. Gerçekten görmek istediğim yerlerden bir tanesiydi. Buraya gelip sizinle birlikte deneyimlediğim için, sizlerle paylaşabildiğim için çok mutluyum açıkçası. Benim için harika bir ilk gündü. Yorucu bir yolculuk geçirdim. Gece 4'te uyandım. Çok az bir uykuyla buraya geldim. Sonrasında biraz çalıştım. Videomuzu yükledim ve büyük ihtimalle şu saatlerde paylaşılmıştır otomatik olarak. O yüzden beğenmeyi unutmayalım. Dostlar yoğun bir seyahat geçirdim. Gerçekten Afrika yorucuydu. Çok farklı bir kıtaydı ve bambaşka deneyimler edindim burada. Umarım Afrika videolarımı beğenmişsinizdir. Daha fazla insana ulaşabilmemiz için destekleriniz çok önemli. Nefes nefeseyim bu arada.
Kendinize iyi bakın dostlar. Cape Town'un arka sokaklarından, Malayların kurduğu bir semtten herkese selamlar. Sonraki videolarda buralarda görüşmek üzere. Sonraki videolarda artık uzun uzun bu bölgeleri gezeceğiz. Kısa bir sürede olsa Cape Town'dayız ve çok yakında da yeni bir kıtaya, farklı bir coğrafyaya gideceğiz. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın.